Kuruluş Osman 16 ve 20. bölümler arasında yaşanan olaylar. 16. bölümde Osman Bey Moğol komutanı Balga'yı yenmek üzereyken onu Batur'un ölümünden sorumlu tutan amcası Dündar'ın saldırısına uğrar. Bu karşıtlıkta Balga'yı kaçar. Dündar Alişar Bey'in tuzağıyla yaralanır ve Osman Bey tarafından tedaviye gönderilir. Ancak Alişar Bey, Osman Bey'in amcası Dündar'ı kaçırıp onu öldürdüğünü iddia eder. Bunun yanı sıra Zöhre Hatun obada Selcan Hatun'a saldırır. Bu duruma Bala ve dervişler müdahale eder. Ardından Zöhre'nin Moğollarla işbirliği yaptığı ortaya çıkar. Dündar'ın ölüm haberiyle Gündüz Bey obanın başına geçer. Diğer yanda Sofya'yı dervişlerin elinden kurtardığı için Salvador kale komutanı yapılır. Alişar Bey, Moğol lideri Geyhatu adına Bizans ile ittifak kurmak için Sofya'yı manipüle eder. Aksakallılar Osman Bey'den Bizans prensesi ile Geyhatu'nun evliliğini engellemesini ister. Osman Bey, Türk beyliklerini korumak için bu tehlikeli göreve hazırlanır. 17. bölümde Osman Bey, Aksakallılardan aldığı bilgiyle Bizans prensesi Adelfa'nın Moğollara teslim edileceği rotada pusu kurar. Yanına aldığı Orhan Alp ile arabayı durdursa da kadının prenses olmadığını öğrenir. Osman Bey son bir baskınla gerçek Adelfa'yı kurtarır ve Boran Alp ile obaya gönderir. Obada Alişar Bey Gündüz'ü ziyaret eder ve Moğol lideri Geyhatu'nun Osman'ı Konya'ya istediğini ancak Balga'ya karşı birlikte hareket etme teklifinde bulunur. Gündüz Bey tuzak olduğunu bilse de Alişar'ın davetini kabul eder. Alişar'ın Dündar'ı kaçırdığından neredeyse emindir. Zöhre Hatun oğlu için ağıt yakarken Alişar'dan davet alır. Kızı Aygül'le birlikte konağa gittiğinde öldü sanılan Dündar'ın sağ olduğunu görüp şaşırır. Dündar ise obadaki yandaşlarına Alişar'ın desteğiyle Kayıların yeniden yükseleceğini vaat eder. Gündüz Bey stratejik bir hamleyle Alişar'ın tuzağına düşmemek için plan yaparken Osman, Moğol-Bizans ittifakını engellemek için kritik bir adım atmıştır. Bölüm Osman'ın zaferi ve obadaki geridimlerin tırmanışıyla sonlanır. 18. bölümde prensesi kaçırma sırasında karşılaşan Osman Bey ve Balgay, Alişar Bey ve Geyhatu'ya karşı ittifak ederler. Balgay, Batur'un katilinin Alişar Bey olduğunu açıklarken bu bilgi karşılığında Osman Bey, Cengiz Han yasalarının Bizans kalesinde olduğunu söyler. Bu sırada Dündar Bey obaya geri döner ve Gündüz Bey'e biat eder. Ardından Alişar Bey, Konya'ya Osman Bey ve Balgay'ı şikayet eden bir mektup gönderir. Fakat mektubu taşıyan kişi Osman Bey tarafından ele geçirilir. Tam adamı konuşturmak üzereyken yüzü kapalı birisi adamı yaralar. Bala ve Selcan Hatun obaya gönderilen prensesle ilgilenirken Zöhre'yle plan yapan Burçin Hatun prensese ilaçlı bir şerbet içirip onu obadan kaçırır. 19. bölümde konu asimile edilmiş kardeşi Kongar'ın Balgay tarafından esir tüccarlarından alındığına dair bir belgeye ulaşır. Bu sırada Osman Bey Aksakallılardan aldığı bilgiyle Margaret keşişlerinin Moğollarla yapacağı ittifakı öğrenmek için yola koyulur. Burada yıllarca ölü olarak bildiği amcası Sungur Tekin'i kılık değiştirip senelerce Margaret keşişlerinden Aksakallılara bilgi taşıdığını öğrenir. Yanlarına gittiğinde çıkan çatışmanın ardından bu ittifakın Prenses Sofya'yı Bizans tahtına oturtmak istediğini öğrenir. Alişar'ın mektup taşıyan adamını öldüren kişinin Dündar Bey'in oğlu Bahadır olduğu meydana çıkar. Fakat bundan kimsenin haberi yoktur. Bahadır babası Dündar ile bir plan yaparak obaya gelmiştir. Ama obada sanki düşmanlarmış gibi rol yaparlar. Bala Hatun Burçin'in kaçırdığı prensesin peşine düşer ve onu Sofya'nın yardımcısının ormanda teslim aldığına şahit olur. Teslim alınan prensesi Alişar Bey'e Geyhatu'yu göndermesi için teslim ederler. 20. bölümde Konuray kardeşi Kongar'la konuşup ona esir tüccarlarından alındığına dair belgeyi gösterir. Bunun üzerine Kongar Osman Bey ile konuşup onun emrine girer. Abdurrahman Gazi Osman Bey'e Dündar'ı ele geçirip Alpleri öldüren kişinin Alişar Bey olduğunu söyler. Alişar Bey konakta düğün hazırlıkları yaparken bir yandan Prenses Adelfa'yı konuşturmaya çalışır. Osman Bey'in kimlerle iş yaptığını öğrenmek istemektedir. Bunun ardından Moğol komutanı Börke Alişar'a Sungur Tekin'in hayatı olduğundan bahseder. Kongar Balgay'dan görev almış gibi Alişar'ın konağına rahatça girerek prensesi kaçırıp emniyete alır. Osman Bey Zöhre ve Aygül'ü kaçırır. Ve Aygül'e Alişar'a gidip onu istediği yere getirirse ona Batur'u öldürenin kim olduğunu ispatlayacağını söyler. Aygül bunu kabul eder fakat Alişar Bey'e gidip ona tuzak kuracaklarını söyler. Bunun üzerine Alişar tuzak kurulan yere giderek Osman Bey ve Boran Alp'i esir alır.